Uçağa yetişmek için koşuyorum. Bu havalimanı çok büyük ya. Bu havalimanı çok büyük. Hey. Böyle şey olacak. Bence iyi gidiyor. Hadi kapıyı bulalım. Vloggerlar bu işi çok kolay gösteriyor. Şimdiden kolum yoruldu. Ve 6A. Her 2 dakikada bir bakmasam olmaz sanki. Havalimanını gezmek istiyorum ama önce kapıyı bulmak istiyorum. Kaçırırsam sorun olur. İşte orada. Çok yorgunum. Ama değdi. Videoya nasıl başlayacağımı bilmiyorum aslında. Şu yaka mikrofonları yok mu? Çok kullanışlı ama çok rahatsız ediyor. Peki, tamam. Şimdi başlıyorum. Hı hı. 10 gün boyunca yurt dışı seyahati. Yok ya. Hmm. Metin yazmamıştım, bu yüzden doğaçlama gidiyorum. İlklerin günah olmaz derler. Uçağımın kalkacağı kapıya geldim. Şimdi de bekliyorum. Hadi havalimanını gezelim. Havalimanı. Diksiyon. Süper. Hadi havalimanını gezelim. Sürpriz. Aslında gözlük takıyorum. Hala bir saatten fazla zamanım var. Saatime bakmalıyım bir dakika. Evet, üst kata tekrar geri dönebilirim. Burası biraz boş ama üst kat daha hareketli. Şimdi bütün yol geriye dönüyorum. Harika. Harika gidiyorum. Harika. Baştan söylemeliyim ama bu videoda olabildiğince çok seslendirme yapacağım. Çünkü insan içinde konuşmaya çekiniyorum. Fark etmişsinizdir, sesim de zaten bir tuhaf. İnsan içinde konuşmak tuhaf oluyor. Şimdiden kolum yoruldu. Daha başlamadım bile. Üst kata doğru gidiyordum ve şuna bakın. Bana olsun istemezdim doğrusu. Ve sonunda tekrar merdivenlere ulaştım. Ve tabelayı tekrar kontrol ediyorum. Sanki buradan görebilecekmişim gibi. Ve yukarı çıkıyoruz. Kalabalık olmasına endişe ediyordum ama havalimanının bu saatlerde bu kadar boş olacağını düşünmemiştim. Artık bütün uçaklarımı bu saatte alıyorum. Gerçi şöyle bir gerçek var. Mağazaların çoğu kapalı. Bunlar da kapalı. Birkaç tane daha kapalı var. Bunu çekmem lazım. Belki çocuksu diyebilirsiniz ama hep bunlardan bir tane istemiştim. Gerçi bu doğru değil. Az önce gördüğümde almak istiyorum. Hala uçağa binmem bir saat var. Ve burada yapacak bir şey bulamıyorum. Yorgun olduğum için düşünemiyorum galiba. Az önce kapıma dönüyordum ve bilin bakalım neyi gördüm. Su şişesi hala duruyor. Kimsenin almamasına şaşırdım aslında. 210 liraya hem kola hem de su. Çok cazip bir teklif. Her ne kadar cazip bir teklif olsa da bu seferlik görmezden geleceğim. Zaten kolayı azaltmam gerekiyor. Çok içiyorum.
Son bir saattir havalimanını geziyorum ama yapacak bir şey bulamadım. Birkaç farklı Lego figürü buldum ama giderken yük istemiyorum. Bir 40 dakika sonra kapı açılacak. O zamana kadar bir tur daha atarım herhalde. Bekleyip göreceğiz. Ya söylemeyi unutuyordum. Bu gezi seyahat hakkında bilgi vermeliydim galiba. Şu an Belgrad'a gidiyorum. Oradan aktarma yapıp Amsterdam'a gideceğim. Amsterdam'dan Rotterdam, oradan Belçika'ya geçip Antwerp ve Brüksel'e gideceğim. Brüksel'den de Lüksemburg'a geçeceğim. Lüksemburg'dan tekrar Brüksel'e döneceğim ve sonra da İstanbul'a döneceğim. 10 gün dolu dolu geçecek galiba. Fazla gerilmemek için bu tatilimde sadece eğlenmeye odaklanmak istiyorum. Sadece eğleneceğim. Kapıların açılmasına 20 dakikadan az zaman var. Ve ben en başta söylemem gerekeni galiba en son söylüyorum. Pek sosyal bir insan değilim aslında. Hatta insan içine çıkınca bile gerildiğimiz anlar oluyor. Halimden anlamışsınızdır zaten. Konuşunca bile kendimi kasıyorum. İnsanlar çok gürültülü. Evet, hiçbir sorunla karşılaşmadan uçağıma binebildim ve her zaman olduğu gibi cam kenarındayım. Air Serbia ile uçtuğumda her zaman cam kenarında uçarım. Uçakta aklı başında her insanın yapacağını yaptım ve ayak mesafesini ölçmeye çalıştım. Boyum 1,74 aslında, uzun biri sayılmam. Ama mesafe genişti. Kısa bir süre sonra uçuş ikramları geldi. Kraker ve su. Komik aslında, Nişe uçtuğum zaman sadece su vermişlerdi. Neyse, sıkıcı mı geldi? O zaman direkt Belgrad'a geçelim. Belgrad ve ben koşuyorum. Çünkü uçağı kaçırmak üzereyim. O an bilmiyordum ama herhangi bir sorunum yokmuş. İstanbul ve Belgrad arasında bir saatlik bir zaman farkı var. Ve ben bütün gece ayakta olduğum için bunu unutmuş olabilirim. Neyse, işin iyi tarafından bakacak olursanız uçağımı kaçırmadım. Her şey yolunda gitti. Saniyeler öncesine kadar uçağı kaçırdım sanıyordum. Belgrad'daki zaman farkını unutmuşum. Şu an panoya göre bir saatten fazla zamanım var. Dediğim gibi Belgrad'daki zaman farkını unutmuşum. Şu an saat 5, 5:40. Hala nefes nefeseyim. Amsterdam için biraz beklememiz lazım ama şurada. Daha bir saati var. Boşu boşuna o kadar yolu koştum. Bütün enerjimi koşarken harcadım. Şimdi konuşmaya bile gücüm yok. Oraya vardığımda devam edeceğim. Лучше трагедия, что про интернет будет. Amsterdam'a az önce indik. Kaç saattir uçaktayım bilmiyorum. Bacaklarım uyuşmuş durumda. Galiba bir süre daha buradayım. Bir süredir hala buradayım. İleride ne olduğunu bilmiyorum. Niye gittiğimizi. Az önce pasaport kontrolünden geçtim. O kuyruğun sebebi buymuş. Kapıdayken pasaportları kontrol ettiler. Biraz gergin bir an oldu benim için.
Adam sadece bana yalnız mı gelip gelmediğimi sordu. Ben de bütün seyahat planımı açıkladım. Biraz utanç vericiydi. Gerçi hemen hemen her seyahatimde böyle gergin anlar yaşıyorum. Galiba bundan kurtulamayacağım. Hala da gerginliğim üzerinde. Ama şimdilik başka bir sıkıntım yok. Muhtemelen dışarı çıktığım anda bunu bile unutacağım. Şimdi bagajımı almaya gideceğim. Uçağa binmeden önce elinden almışlardı. Penceremden aslında bagajımı çıkarttıklarını görüyorum. Adamın nasıl fırlattığını gördüm. İyi ki içinde kırılacak bir şey yoktu. Oh, bavulun orada görüşürüz o zaman. Az önce otobüs biletimi aldım ve şimdi havalimanından çıkıp otelime gidiyorum. Tam da oyunlardaki tuzak kapılarından geçer gibi. Şaka yapmıyorum. Arka arkaya iki tane koymuşlar. Evet. Level atlandı. Şimdi otobüse binme zamanı. Maps uygulamasına baktım ve 25 dakika gözüküyordu. Ah, dilim damağım kurmuş, konuşamıyorum bile. Bavulumu bırakıp sonra yemek yemeye gideceğim çünkü çok açım. Sabahtan beri bir şey yemedim. Hop, benimki geliyor. Bu otobüs nerede duruyor ki? Hah, durdu. Koşmam gerek. Bir elimde bavul, bir elimde boyun çantası. Zor oluyor. Yetiştim. Zor oldu ama otobüse yetişebildim. İnsanları rahatsız etmemek için kısık sesle konuşuyorum. Ama mikrofonu ağzıma dayadığım için muhtemelen gürültü duyacaksınız beni. 10 durak var. Ondan sonra inip yürüyeceğim. Otobüsten biraz erken indim. Hava güzel aslında. Tam yürüme havası. Hollanda otobüsüyle ilgili öğrendiğim bir şey varsa hem binerken hem de inerken basmanız gerekiyormuş. Biraz saçma bir uygulama. Nedenini hiç anlamadım. Şu an bisiklet yolunda yürüyorum. İyisi mi ön kameraya geçeyim? Bavulumu otele bıraktım. Saat 2 olmadığı için check-in yapmadılar. Ama bavulu bırakmama izin verdiler. Şimdi waffle yemeye gidiyorum. Bu seyahatin boyunca en çok yiyeceğim yemek bu olabilir. Bir waffle'sa iki patates olacak. Çünkü Belçika'nın da benzer bir mutfağı var. 10 dakika yürüme mesafesinde. Dediğim gibi hava güzel. Tam yürüme havası. Sanki Amsterdam'ı yürüyüş yapmayı sevenler için tasarlamış gibiler. Küçük bir araç geçti. Bu şehirde fark ettiğim bir şey varsa o da arabadan çok bisikletin olduğu. Şuna bir baksanıza. Buna buzdağının görünen kısmı diyebilirsiniz.
Bir de bunun görünmeyen kısmı var. Otobüste buraya gelirken arabadan çok bisiklet gördüm. Gördüğüm arabaların büyük bir çoğunluğu da Tesla gibi elektrikli arabalardı. Galiba bu ülkedekiler çevreye fazla önem veriyor. Takdir ediyorum aslında. Keşke aynısı Türkiye'de de olsaydı. Ve işte buradayım. Merak edenler için gittiğim yer burası. Bence hoş bir yer. Otelden az önce çıktım. Yorgun olduğum için bir uyuyayım demişim ama 2 saat kadar uyumuşum. Neyse günün tamamını yememişim en azından. Check-in yapmadan önce Hollanda'da waffle yemiştim. Ama videoya kaydetmeyi unutmuşum. Tadı fena değildi. Yarın tekrar yapabilirim aslında. İnsanın uyudukça uyuyası geliyor. Dün gece yarısından beri uyanım. İki, aynı gün içinde 2 kez uçağa bindim. Ve doğru düzgün uyuyacak fırsatım olmadı. Ne kadar yorgun olabileceğimi tahmin edebiliyorsunuz. Birkaç dükkanı görme fırsatım oldu. Tabii içlerine girmedim ama uzaktan bakınca eğlenceli gözüküyorlar. Özellikle ördekli bir mağaza var. Oraya girmek istiyorum. Yol üzerindeyken göstereceğim. Çok hoşunuza gidecek. Çok şirin. İşte bahsettiğim yer burası. Çok şirinler ya. Böyle bir yer açmak kimin... Oh, hala yorgunum geçmemiş. Böyle bir yer açma fikri kimin aklına geldiyse gerçek bir dahi olmalı. Şimdi şehir merkezine gitmek için tramvaya bineceğim. Normalde İstanbul'da her yere yürüdüm ama bugün toplu taşımaya şans tanıyacağım. İşte aldığım akbilim. Herhalde otobüsteki gibi hem binerken hem de inerken basmamız gerekiyor. Nedenini hala sormadım. Şu an metrodayım, birazdan ineceğim. Anladığım kadarıyla inmek için ve binmek için olan yerler ayrı. Ve her zamanki gibi 2 kez basıyoruz. Sağ salim bir şekilde tramvaydan çıkmayı başardım. Şu an yanımdaki yer bir bisiklet yolu. Bisiklet geçerse gösteririm. Hah, geçti bile. Orada yürümemem gerekiyor. Yoksa bu benim başım belaya sokabilirmiş. Gimbal'ın uzun bacaklarını getirmediğim için çok saçma bir şekilde tutuyorum. Şimdi karnım aç ve etrafta bir sürü restoran var. Bir yerde oturup yiyeceğim. Normalde yeni bir ülkeye gittiğinizde o şehri tanımanız gerekir. Bunun için de ara sokaklara girersiniz.
Yağmur başlıyor galiba. Yavaştan şemsiyeyi hazırlasam iyi olacak. Yavaştan yağmur başladı. Oturacak bir yer bulsam süper olur. Yolun karşısından çok kanalın karşısına geçiyorum aslında. Amsterdam'da her yerde bir kanal var. Yağmur fazla yağmadığı için şemsiyemi kapatıyorum. İşte ne kadar becerikliyim ama değil mi? Galiba kanal turlarını burada yapıyorlar. Yarın buraya uğrarım. Burada gezmek çok eğlenceli olur. Şuna baksanıza. Bence çok eğleniyor gibiler. Galiba az önce bir sonraki durağımı buldum. Şu an bulunduğum yerin videosunu çekmem gerektiğini düşünüyorum. Burası bir tren istasyonu. Ve oldukça güzel gözüküyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa Rotterdam'a gitmek için o istasyonu kullanacaktım. Hollanda'da ilginç bir tren sistemi var. Biletimde bana 9 ile 12 arasında istediğim trene binebileceğimi söylemişlerdi. Rotterdam'la Amsterdam arasında çok fazla tren var. Ama yine de biraz tuhaf geliyor insana. Yarın buraya tekrar uğrarım. Orası kesin. Çok açığım, açlıktan cümle kuramıyorum. Ve yanlış yere dönmüş olmalıyım. Arkamdaki kanal nasıl? Kiliseyle birlikte. Çok iyi selfie olur. Selfie'den anlamam ama hadi bir deneyelim. Dediğim gibi fotoğraf çekilmekten anlamıyorum. Çekmekten de anlamıyorum. Poz da veremiyorum. Bu ayrı bir mesele. Yurt dışına gelmeden önce poz vermeyi öğrenmeniz lazım. Sonra yabancı dil öğrenin. Önce poz, sonra yabancı dil. Her türlü çeviri uygulamalarıyla anlaşırsınız ama size iyi poz verdirecek bir uygulama yok. Hiç ise benim bildiğim kadarıyla yok. Ve yağmur yine şiddetini artırıyor. Hiç açmak istemiyorum, yani yine kapatacağımı biliyorum çünkü. Yerde yaya geçidi olsa da burası bisiklet yolu. Arkamdakileri görebiliyor musunuz? Hollanda'da anladığım kadarıyla önce bisikletli, sonra yaya, sonra araba diye gidiyor üstünlük. Size bir şey göstereceğim. Benim Hollanda'ya gelme amacım Formula 1 izlemekte. Ama uygun bilet bulamadım ve vazgeçmek zorunda kaldım. Ben de üzülmek yerine seyahatimi daha da genişleteyim diye düşündüm. Ve şimdi de buradayım. Hollanda, Belçika, Lüksemburg. Gerçi Formula 1'i tercih ederdim. Ben de böyle bir insanım. Kapalı mı? Kapalı galiba. Flemenkçe yazıyor. İngilizcesi yok mu bunun? Herhalde kapalı. Bir gün bana bir bisikletli çarpacak. Gerçi burası bisiklet yolu değil, bisiklet yolu yan taraf. Yine bir ara sokağa girdim. Şu bayrakların anlamı ne acaba? Her yerde bunlardan var. İşin kötüsü birine sormaya çekiniyorum. İngilizce bilmediğimden değil, sadece insanlarla konuşmaya çekiniyorum. Burada restoranlar var ama çok kalabalıklar. Normalde bir restoranın kalitesinden şüphe ederseniz içindeki müşterilere bakın derdim ama buradaki restoranlar ya çok dolu oluyor ya da çok boş oluyor. Neden İtalyan ve Arjantin restoranları burada çok popüler? İtalyan ve Arjantin. Bir de Çin restoranı var.
5 dakikadır yürüyormuşum. Hala bir yer bulamadım. Ve birazdan 6 dakika olacak. Videonun üzerindeki zamandan bakıyorum. Hala bir yer yok. Feci ıslandım. Ne zamandır yürüdüğümü bilmiyorum. Belli bir süreden sonra kayıt almayı bıraktım. Yolda gördüğüm birkaç kişiye burada Hollanda restoranı var mı diye sordum. Çünkü çok fazla yabancı menşeli restoran vardı. Herhalde İngilizcem kötü olduğu için pek anlamadılar. Yani Hollanda'daki herkesin turist olduğu gerçeğini kabul etmek istemiyorum. İngilizcemin kötü olması daha mantıklı geliyor. Ben de yapılabilecek en mantıklı şey yaptım ve pizzacıya girdim. Burası bir İtalyan restoranı aslında. Ben de margarita pizza söyledim. Dünyanın neresine gidersem gideyim pizza söyleyebiliyorum. İster Arnavutluk'ta olayım, ister Rusya'da olayım. Her yerde pizza yemişliğim var benim. Pizza gurmesi gibi bir şey oldum herhalde. Neyse yemek geldikten sonra devam edelim. Az önce arkamda gördüğünüz restorandan çıktım. Şunu ön kameraya geçirmem gerekiyor. Az önce bu restoranda yemek yedim. Gayet iyiydi. Hollanda'da olmamıza rağmen İtalyan yemeği yemek çok ilginçti. Şimdi yedikleri eritme zamanı. Amsterdam'ın ara sokaklarından gezip bu kalorileri yakmaya çalışacağım. Hava da hafiften soğumaya başladı. Otele geri dönüp montumu almalıyım. Gerçi bugün fazla yorgunum. Neden bilmiyorum ama galiba hasta olacağım. Daha tatilin ilk günü ya. 10 günüm daha var. Bugün saymazsak 9 günüm var. İlk günün hasta olmak da tam benlik bir şey. Böyle başarılarımla ünlü biriyim. Şu kanala bak. Bu şehrin en çok bu yanını seviyorum. Bu kanallar Amsterdam'a bence ayrı bir renk katıyor. İstanbul'dayken Halis sahilde yürümeyi severdim. Galiba burada da Amsterdam kanalında yürüyeceğim. Benim için pek bir değişiklik olmayacak demeyi isterim ama yani bayağı şu gimbal. Anladınız işte, yani değişiklik oluyor. Bu bir kanal. Rusya'da da böyle kanalları görmüştüm. Petersburg'da kanallar var. St. Petersburg için Deli Petro Amsterdam'dan esinlenerek yaptı derler. Bir nevi doğrudur aslında. Adamın Hollanda takıntısı vardı. Dikkat ederseniz Rusya bayrağını ters çevirirseniz Hollanda bayrağını bulabilirsiniz. Bir de nefes nefese kalmasam çok iyi anlatacağım ama neyse, ilk günün günahı olmaz derler. Yarın daha enerjik olacağım kesin. Ona söz verebilirim. Gerçi burada hiç barikat ya da korkuluk falan da yok. İnsanlar sarhoş olup buralara düşmüyor mu? Ya da çok mu sığ? Hiç bilmiyorum. Yine bisikletler. Adamların bisiklet takıntısı hiç de abartıldığı gibi değil. Çok daha takıntılılar çünkü. Daha saat 7 olmadan ben üşümeye başladım. Otele dönüp montumu alacağım ya da belki bugün erken bitiririm zaten. O 2 uçaktan sonra artık hiç enerjim yok gerçekten. Bayağı beni yıprattılar. Belki akşam tekrar dışarı çıkarım ama söz vermiyorum. Şimdi otele döneceğim. Çok soğuk.